Merhabalar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağım. Yine her zamanki gibi modelin yapımı başka hiçbir yerde yok. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olmayı ve yaptığınız çantaları bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hadi videomuza geçelim. Çantam için 350-400 gram kadar kağıt ip kullanıyorum. Bu şekilde 5 numara 3 milim tığ kullanıyorum. Çantamın ölçülerini de sizlerle paylaşayım. Tabandan itibaren şu şekilde 28 santim boyu oldu ve alt kısmı geniş kenarı 36 santim ve en üstteki kısa kenarı da 29 santim olmuş oldu. Askısı ile beraber şuradan itibaren ölçeyim. Şöyle ölçtüğüm zaman da 51 santim kadar uzunluğu olmuş oldu. Tabanım için öncelikle 31 tane zincir çekiyorum bu şekilde. 30. zincirime önden değil bu şekilde arkadan çeviriyorum. Arka tarafındaki kanadına tığımı batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam olduğu için buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bu şekilde arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda 29 tane sık iğnem oldu buraya kadar. 30. zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine arka kanadına buradan ilk sık iğneme işaretleyici takıyorum. Ben aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı yere bu şekilde ipimi de arada yürüterek aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Köşemde 30. zincirimin üzerine 3 tane sık iğne yapmış oldum. 3. sık iğnemin üzerine de işaretleyicimi takıyorum. Ben yanındaki sık iğneme geçiyorum. Burada bu şekilde belirgin oldu. Burada arka kanatlarına batmamın sebebi ortada boşluk oluşmasın diye bu şekilde arka kanatlarına batarsanız hem görüntüsü daha düzgün olacaktır hem de diğer tarafın örmesi daha kolay olacaktır. Burada hemen yan tarafındaki ilk sık iğneme tığım batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, başlangıç noktama kadar geldim. Burada başlangıç noktamda ilk bir tane sık iğne yapmıştık. Bu noktaya burada bir tane zincirim kalmış oldu. Bu noktaya şuradan şöyle gözüküyor. Bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yaparak toplamda 3 tane sık iğnemi elde etmiş oluyorum. Hemen yanındaki başlangıç noktama geçiyorum. Direkt spiral olarak döneceğiz bir yüz sıraya. Burada başlangıç noktamın olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Burada ilkini yaptığım yere işaretleyicimi takıyorum. Bu benim başlangıç noktam. O yüzden bu işaretleyicimi taktım. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Ve aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda başlangıç noktamda ilk başladığım sık iğnemin üzerine 3 tane sık iğnemi yapmış oldum. Burada artık üçüncüye takmıştık öncekinde.
ikinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Bir üst sırada burada arttırma yapacağız çünkü. Hemen yanına geçiyorum. Burada yanındaki ilk sık iğnemin ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yaparak ilk işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İlk işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bir önceki sırada bir tane sık iğnenin, yani 30. zincirimin üzerine 3 tane sık iğne yapmıştım. Birinciye ve üçüncüye işaretleyicimi takmıştım. Birinci işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. İşaretleyicimi bu noktada çıkarıyorum. İlk işaretleyicimin olduğu yere 3 tane sık iğne batıyorum. Aynı yere. 1 2 ve 3. İkinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Burada 3 tane sık iğne yaptım. İkincisine işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sıramda orada artırma yapacağım. Yanındaki ortada kalan iki işaretleyicimin arasında kalan sık iğnemin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine aynı yere köşemi oluşturmak için 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicim yere düştü. Onu hemen alıp geliyorum. Yine işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. İkinci sık iğnemin tepesine, şurada 3 tane yapmıştık. İkincisinin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki ilk sık iğneme şuraya tığımlatıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada tekrar bir işaretleyicim var. Bu kırmızı işaretleyicimi başlangıç noktası olarak belirlemiştim, kaybetmemek için. Bunu her sırada, ya altta takanlar var ama ben o hizalamayı bir türlü yapamıyorum maalesef. O yüzden hep işaretleyiciyle devam ediyorum. Buraya da yine bir sık iğne yapıyoruz. Bir üst sıramıza geçmiş oluyoruz. Tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Ben yine artırma yapacağım. İşaretleyicime geldim. Bir alt sırada 3 tane sık iğne yapmıştım ve ikincisine işaretleyicimi takmıştım. Buradakine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine ikinciye işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki ilk sık iğneme geçiyorum. Şurada. Buraya yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine işaretleyicimin olduğu yere kadar sık iğnelerle ilerliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Altta yine 3 tane arttırma yapmıştık. İkincisine işaretleyicimizi takmıştık. Birinciyi normal tek bir sık iğne olarak ördüm. İkincisine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. İkincisine işaretleyicimi yine takıyorum. Bir üst sıramda yine burada arttırmama devam edeceğim. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Burada boşluklarım, aradaki işaretleyicimin arasındaki boşluklar, sık iğneler giderek artıyor. Çantam büyüdükçe, tabanım büyüdükçe artıyor. Bu şekilde yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve diğer işaretleyicimin olduğu yere geliyorum. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum.
Yanındakine geçiyorum. 3 sık iğnemi yaptım. İkincisine işaretleyicimi taktım. Yanındaki bir önceki sıramda 3 tane arttırma yaptığımın üçüncüsüne bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya tekrar köşemi oluşturacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki ikinci altta 3 artırma yaptığımızın ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum yine. 2 ve 3. İkinci sık iğnemin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Hemen dibinde bir sık iğnem daha var. Burası biraz arttığı için zor gözüküyor, orayı kaçırmayalım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve başlangıç noktama tekrar geldim. Bir üst sıraya çıkacağım artık. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındaki bir önceki sıramda 3 tane arttırma yaptığım birincisine geldim. Bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere arttırmalarımdan ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 işaretleyicimi düşüreceğim. 2 ve 3. İkincisine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki sıramda işaretleyicimin olduğu yerde arttırmamı yapacağım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yaparak bu şekilde sık iğnelerimi işaretleyicimin olduğu yere kadar tamamlıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere gelince 3 tane sık iğne batarak arttırmamı yapıyorum. Köşe noktamı oluşturuyorum. İkincisine işaretleyicime takıyorum yine. Aradaki sık iğnelerimin üzerine sık iğnelerimi örüyorum. Köşe kısmına geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Dönüyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeye geliyorum. Yine 3 tane sık iğne batıyorum işaretleyicimin olduğu yere. Burada başlangıç noktamdan direkt sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkıyorum. Burada yine köşe noktamdan aynı şekilde devam ediyorum. Yeteri uzunluğa gelene kadar. Siz tabanınızın ölçüsünü, çantanızı ne kadar büyütmek istiyorsanız ona göre bu şekilde büyütebilirsiniz. En başta 30 tane zincir çekmiştim ben. Siz daha uzun bir çanta yapmak istiyorsanız zincirinizi arttıracaksınız. Aradaki sık iğneler artmış olacak. Sadece köşeler yine aynı şekilde olacak. Yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde tabanımızı hazırlayalım. Evet, tabanda yeteri uzunluğa geldim. 29 santim boyu oldu. 11,5-12 santim de eni olmuş oldu. Ben ortadaki zincirimden sonra tam 10 sıra sık iğne sırası, arttırma sırası yaparak tabanımı tamamladım. Şimdi artık modelimizi kurabiliriz. Tabanımı tamamladıktan sonra başlangıç noktamın olduğu yere geldim. İşaretleyicimi artık bu noktada çıkarıyorum. İpimi biraz bu şekilde uzun tutuyorum. Başlangıç noktamı işaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi kaydırmayla bağlıyorum. Buradaki ipimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü bu şekilde çeviriyorum. Tabanımın iç kısmı bana doğru bakmış oluyor. İpimi üzerine doluyorum. Burada kaydırma yaptığımın bana doğru olan kanadında, yani ilk kanadına bu şekilde, arkadaki kanadı kalıyor. Ön kanadına batıyorum. Tığımı, ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Kaydırma yaptığım ilk kanada buraya batıyorum. Çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim olmuş oldu tığımda. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Arka kanadına batıyorum, yani benden olan ön kanadı olmuş oluyor. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte
İkisini birlikte çekiyorum. Ve 5 tane ilmeğim olmuş oldu. Hepsini birlikte çekerek örgümü topluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geliyorum. Burada yine arka kanadına batıyorum. Şu şekilde şöyle arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Burada zincirlerinizi biraz geniş tutarsanız iplerinizi daha rahat öreceksinizdir bir sonraki sırada. İpimi üzerine doladım. Bir tane sık iğneye atlıyorum. Burada ilk gelen sık iğneme atlıyorum. İkincisine batıyorum. Toparlanma olmasın diye bu işlemi uyguluyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir kere çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar basıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu tığımda. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve toplamda 5 tane ilmeğim olmuş oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Hemen yanındaki ilk sık iğneme geçiyorum. Buraya yine arka kanadına batıyorum. Buraya diğer kanadı kalıyor. Bir sık iğne yapıyorum. Modelim bu şekilde oluşmaya başladı. İpimi üzerine doladım. Bir tane atlıyorum. Bir sık iğneme atlıyorum. İkinci sık iğneme şuradakini boş bırakıyorum yani. İkinci sık iğneme tığıma batıyorum arka kanadına. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya battım. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu tığımda. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum ve 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Yine arka kanadına bir tane sık iğne yapıyorum bu noktada. İpimi üzerine doladım. İlk sık iğnemi atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Arka kanadına yine bu şekilde ikisini birlikte çekiyorum. 2 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Burada ikisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Yani 4 kere batıyoruz. İlk ilmeğimizle birlikte 5 tane ilmeğimiz oluşmuş oluyor. Hemen yanındaki sık iğnemize geçiyoruz. Burada yine arka noktaya arka kanadına batıyorum. İpimi çekerek bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Artık diğer uzun tarafıma geçmiş oldum. İpimi üzerine doladım. İlk sık iğnemi atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin yine diğer kanadına bir kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İpim ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İpimi çektim. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum ve 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte topluyorum ve yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Modelim bu şekilde oluşmaya başladı. İpimi üzerine doladım. İlk sık iğnemi atladım. Yanında ikinci sık iğneme yine dıştaki kanadına battım. Bir kere çektim. İkisini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. Ve 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya dördüncü kez battım.
İkisini birlikte çektim ve 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte çekiyorum ve hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Model kurulumumuz tabanın tamamında aynı şekilde ilerliyor. Aynı şekilde modellerimize bir tane atlıyoruz. İkinci sık iğnemize dış tarafına, tek kanadına batarak modelimizi kuruyoruz. Hemen yanında bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar boş bırakıyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz. Yani ikinci sık iğnemize tekrar modelimizi kurarak bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıç noktasına gelene kadar tüm çevresini aynı şekilde ilerletiyoruz. Evet, ilk sırayı ördükten sonra sıra sonunda buluşalım demiştim. Aslında ben videoyu çekmiştim ama nasıl olduysa silinmiş, bulamadım hiçbir yerde. Ben de o kadar ördükten sonra tekrar sökmek istemedim. Çünkü aynı işlemi sürekli olarak tekrarladığımız için son sıramda sizlere bunu üst sıraya çıkmayı göstermek istedim. Burada en son ilk sıradaymış gibi düşünelim. Son modelimizi yaptıktan sonra bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve üst sıra için bu ilk yapmış olduğumuz başlangıç noktasındaki modelimizin üzerindeki şuradaki yere tığımızı batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Bu noktada bir zincir çekiyoruz. İpimizi biraz uzun tutuyoruz. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktama, kaydırma yaptığım noktaya tığım batıyorum. Bir kere çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya 4. kez battım. İkisini birlikte çektim. Ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve hemen yanında bir önceki sırada sık iğne yaptığımız yere, şuraya hemen bir batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine burada modelimiz var. Modelimizin olduğu yere ipimizi biraz burada uzun tutuyoruz yine. Tığımızı üzerine doluyoruz. Aynı yere tekrar model yapıyoruz. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Modelin üzerindeki sık iğneme tekrar battım ve ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım ve ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım ve ikisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim ve yanındaki sık iğneme battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelin üzerine model yaparak, sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda tekrar üst noktaya çıkmayı gösterdim. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun tutarak modelime koyuyorum. Bu şekilde 10 sıra devam ettiriyoruz. 10 sıramızı tamamlayalım ve tekrar buluşalım. Evet, 10 model sırasını oluşturdum bu şekilde. Şuradan itibaren sayıyoruz. Hemen dip noktadan itibaren sayıyoruz. 10 sıra oluşturdum. Ölçüsünü de vereyim sizlere. Çünkü ele göre, ipin ayarına göre bu uzunluk değişecektir. 13 santim uzunluğu oldu. Modelim artık bu şekilde gözükmeye başladı. Ben bu şekilde son 10. sıramın son kısmında sizlere göstermek istedim. Son noktamda bir modelim ve bir tane de sık iğnem, yani 2 tane sık iğnem kalmış oldu aslında. İpimi üzerine doluyorum. Son model kısmının üzerine tekrar modelimi yapıyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. 2 tane ilmeğim oldu. İpini üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oluştu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve hemen yanındaki son sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanında ilk yapmış olduğum modelin üzerine geliyorum. Buraya bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde uzun tutarak modelime başlayacağım. Ama öncelikle bu sıramızda artık 10 sıranın sonunda, yani 11. sıramızda eksiltmelerimizi yapacağız. Öncelikle şuradan tabanımızdan köşe noktamızı belirliyoruz. Köşenin üzerine gelen modeli bu şekilde parmağımızla takip ediyoruz. Bu modelin üzerine bir tane işaretleyici takıyoruz. Aynı işlemi diğer kısa kenarımda şurada da uyguluyorum. Ters çeviriyorum. Hemen köşe noktama gelene burada
köşe kısmına geleni belirliyorum. Parmağımla takip ettirerek bu şekilde buraya bir modelin üzerine bir tane işaretleyici takıyorum. Yine bir kontrol edeyim. Aynen öyle. Tam köşe noktaya gelmiş. Hemen uzun kenarı geçiyorum. Yine aynı şekilde burada da köşemi belirliyorum. Ve işaretleyicimi takıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Şuradan köşemi belirliyorum. Bakın. Böyle modelimi takip ediyorum ve burada yine bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Bu sıramda eksiltmemi yapacağım. Hadi o zaman geçelim. 11. sıramın başındayım. Bir tane zincir çektim. Üst sıraya geçtim. İpimi biraz uzun tuttum. İpimi üzerine doluyorum. Bir kere çekiyorum. İkisini birlikte alıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinciyi batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yan tarafına bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki modelimin üzerine geldim. Aynı modelin üzerine tekrar model yapıyorum. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya 4. kez battım. İkisini birlikte çektim ve tığımda 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındaki burada bağlamıyorduk, pardon. Evet. Burada hemen sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada köşemde işaretleyicimi takmıştım. Ondan önce bir tane modelim kaldı ve sonrasında da bir modeli baz alacağım. Yani buradaki 3 modeli 2'ye düşüreceğim. Şu şekilde ilk baştaki modelin üzerine modelimi normal şekilde uyguluyorum. İpimi üzerine doladım. Burası biraz önemli. İpimi üzerine doladım. İlk modelimin üzerine, yani işaretleyicimden önceki modelimin üzerine tığımı battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. Üçüncü kez batmış oldum. İkisini birlikte çektim. 4 ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu ve hepsini birlikte çekiyorum. Burada sık iğnenin üzerine değil, burada işaretleyici taktığımız modelin üzerine işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki sık iğnemi buraya yapacağım. Burada işaretleyici taktığımız modelin üzerine, yani şuraya atlıyorum. Buradaki modelin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Hemen buradaki yine sık iğneyi atlıyorum. Yanındaki modeli işaretleyici taktığım bir yanındakine model kurdum tekrar. Bir sonrakine yine model kuracağım. İpimi üzerine doladım. Yine işaretleyici taktığımdan sonraki sık iğnemi atladım. Burayı atlıyorum. Hemen yanındaki modelin üzerine tığım battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim ve 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve buraya hemen yanındaki sık iğneme normal olarak devam ediyorum artık. Eksiltmemi tamamladım, köşedeki bir sık iğne yapıyorum. Yani şu şekilde gözükmüş oldu. Burada 3 tane sık iğnem bu noktada 2'ye düşmüş oldu. Hemen yanına geçiyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Eksiltmemi yaptım. Yanındaki modelime geçiyorum. Buraya ipimi üzerine doluyorum. Batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çekiyorum.
İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım ve ikisini birlikte çekiyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim ve hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde işaretleyicimin diğer tarafta işaretleyicimin olduğu yerden, yani şuradan bir önceki motife kadar örgülerimi, modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet, modellerimi yaparak işaretleyicimden bir önceki modelimin üzerine kadar geldim. Burada yine tekrar modelimi kuruyorum. İpimi üzerine doladım. Modelimin olduğu yere tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı yere 4. kez battım. İkisini birlikte çektim. Ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve işaretleyicimin olduğu yere işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemi atlıyorum. Hemen yanındaki modelin üzerine ilk sık iğnemi şurayı atlıyorum. Modelimin olduğu yere tekrar modelimi kuruyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. İkinci kez battım ve ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere 3. kez battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere 4. kez battım. İkisini birlikte çektim ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ben yanındaki sık iğneme burada normal olarak devam ediyorum. Sık iğneme tığım batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki modelimin üzerine geçiyorum. İpimi üzerine doladım. Modelimin üzerine tekrar modelimi kuruyorum. 2 3 ve 4. kez battım. Hepsini ikili olarak çektim ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındaki sık iğneye batarak bir sık iğne yapıyorum. Yine burada da modellerimi kuruyorum. İşaretleyicimden önceki noktaya geliyorum. Buraya modelimi normal yapıyorum. Sık iğnemi atlıyorum. Hemen işaretleyicimin olduğu yere sık iğnemi yapıyorum. Buradaki sık iğnemi de atlıyorum. Modelimin üzerine geliyorum. Modelimi kuruyorum ve hemen sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Diğer köşeme de aynısını uyguluyorum. Yani 4 köşemde birer tane model eksiltmesi yapıyorum. Görüntü şu şekilde oluyor. Yani burada 3 taneyken burada 2'ye düşmüş oluyor. Ve bu şekilde eksiltmelerimi tamamlayarak başlangıç noktama kadar geliyorum. Diğer köşelerdeki eksiltmelerimi de tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yine ilk baştaki modelimin üzerine tığım batırıyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Hemen tekrar modelimi kurmaya başlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İkinciyi battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncüyü battım. İkisini birlikte çektim. Dördüncüyü battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Hemen yanındaki sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yapamadım. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir modelimin üzerine şurada köşede eksiltmem de dahil. Hatta orayı da yapayım isterseniz. Bunun üzerine doladım. Yanındakine geçtim. Modelimi kuruyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. Dördüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Ve bir yanındaki sık iğnemin üzerine sık iğnemi yapıyorum. Eksiltme yaptığım yere geldim. Burada ipimi üzerine doladım. Modelimin üzerine modelimi kuruyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. Ve dördüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Ve bir sık iğne yapıyorum bu noktaya. Sık iğne yaptığım yere, yani ikisinin ortasına, iki eksiltmemin ortasına işaretleyici takacağım. Üst sırada tekrar eksiltme yapacağız çünkü. İpimi üzerine doladım. Yanındaki modelimin üzerine geçtim. Buraya da tekrar modelimi kuruyorum. İkisini birlikte çektim.
İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. Dördüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim ve yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bu sıramın tamamını modelin üzerine sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak tamamlayacağım. Başlangıç noktama gelene kadar bu şekilde tamamlayacağım ve geleceğim. Modelimi tamamlayarak başlangıç noktama kadar geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Modelimin tepesine tığım batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekerek tekrar üst sıramdaki modelime başlıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya baktım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine battım. Ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındakine modelimi yapıyorum. İkisini birlikte aldım. İkinci kez battım. İkisini birlikte aldım. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte aldım. Dördüncü kez battım. İkisini birlikte aldım. Ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Burada işaretleyicimin olduğu yerden bir önceki modele geldim. İşaretleyicimi sık iğnemin üzerine takmıştım. Burada önceki sıramda eksiltme yapmıştım. İkisini birlikte ortasındaki sık iğnemin üzerine sık iğnemi yaptım. Sık iğnemi yaptığım yere de işaretleyicimi taktım. Bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane daha eksiltme yapacağız. Yani 2 modelimi 1'e düşüreceğim bu noktada. İpimi üzerine doladım. Modelimin olduğu yere bir kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım ve ikisini birlikte çektim. Burada batmayacağım artık. Hemen yanındaki sık iğneme geçeceğim. Şurada ortadaki sık iğneme ipimi üzerine doladım. Sık iğnenin üzerine battım. İkisini birlikte çektim. Sık iğneme bir kere battım. Toplamda 4 tane ilmeğim oldu tığımda. İpimi üzerine doladım. Yandaki modelimin üzerine geldim. Buraya battım. Bir kez. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere 2 kez battım. İkisini birlikte çektim. Toplamda 2, 4, 6 tane ilmeğim olmuş oldu. Yani 2 modelimin üzerine, bir sık iğnemin üzerine, 2 modelimin üzerine battım. Hepsini birlikte çekiyorum ve yanındaki sık iğneme batıyorum. Eksiltmemi burada tamamlıyorum. Eksiltmem bu şekilde oluyor. Hemen yanındaki modelime geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 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 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Eksiltmemi bu şekilde tamamladım. 2 tane motifime, 2 tane birine battım. Ortasındaki sık iğneme battım. Ve 2 tane motifime battım. 5 tane ilmek batmış oldum ve 6 tane ilmeğim oldu tığımda. Bu şekilde eksiltmemi tamamladım. Modellerimi kurarak, burada normal olarak kurarak geliyorum diğer köşeme kadar. Bu köşemde de yine aynı işlemi uyguluyorum. Hemen burada ilk modelimin üzerine 2 tane batıyorum. Ortadaki sık iğnemin üzerine bir tane ve yanındaki modelimin üzerine 2 tane batıyorum. Yine aynı şekilde diğer köşeme geliyorum. Burada da yine 2 tane modelime, ortadaki sık iğneye 1 tane ve 2 tane de diğerine batarak 6 tane ilmek elde ediyorum ve tek seferde çekip kapatıyorum. Aynı işlemi burada da uyguluyorum ve başlangıç noktama geliyorum. Bir üst sıramda da normal modelimi kurar gibi her bir modelimin üzerine eksiltme yaptığım modelim dahil 4'er kez batıyorum. 5 tane ilmeğim oluyor ve hepsini birlikte çekiyorum. Yeter uzunluğa gelene kadar bu sıramdan sonra da o şekilde devam ediyorum. Yeter uzunluğumuza geldiğimiz zaman tekrar buluşalım. Evet, eksiltmelerimden sonra 10 model sırası daha ördüm. Bu şekilde görünmeye başladı artık çantamın modeli. Çantamın ölçüsü de tabandan itibaren toplamda şu şekilde ölçeyim.
toplamda 27-28 santim kadar oldu. Ben bu şekilde çantamın sapının bir tanesini yaptım. Diğer tarafını da hep birlikte yapacağız. Öncelikle bitişini de göstereyim sizlere. Burada hemen son modelimi de yaptıktan sonra eksiltmelerimden sonraki 10. sırada artık buradan modelimi de yaptım. Sık iğnemi yaptım. Hemen yanında burada hemen ilk başladığım noktam var. Buraya tığımı batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi sıkılıyorum ve bu noktada koparıyorum. Bu şekilde askım içinde bu şekilde ortalıyorum kenar kısmını. Diğer tarafı da aynı şekilde, yani şuradan tabandan katlarsanız daha doğru ölçü alacaksınızdır. Buradan ortadaki bir tanesinden sonra 1, 2, 3, 4 tane model sayıyorum. Bunu saymıyorum. 4. modelimin sonuna bir işaretleyici takıyorum. Buradan sonra karşısına yine 1, 2, 3, 4 tane sayıyorum. 4.'nün sonuna takıyorum. Yani toplamda 2, 4, 6, 8 ve 9 tane modelim oluşmuş oluyor askım için. O zaman askımızın yapımına geçelim. Askım için işaretleyicilerimi taktıktan sonra ilk işaretleyicimi içten başlayacağım örgüme. İlk işaretleyicimin olduğu yerdeki modelime, yani burada 4 tane saymıştık. 4. modelime tığımı batıyorum. Burada işaretleyicimden hemen sonra sık iğneye battım çünkü işaretleyicime. Burada modelimin hemen üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipime bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum yine sıkılamak için. Bu şekilde ipimi biraz uzun tutuyorum. İpim üzerine doluyorum. Bir kere batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 3. kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 4. kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Toplamda 5 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki modele geçiyorum. Buraya batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar, yani toplamda 9 tane modelim olana kadar yapıyorum ve sıra sonunda geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. İpimi üzerine doluyorum bu noktada. Son modelimin üzerine de tığım batıyorum. Bir kere ikisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine tekrar doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3. kez batmış oldum. 4 tane ilmeğim oldu. İpim üzerine tekrar doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 4. kez batmış oldum ve hepsini birlikte çekiyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü bu noktada çeviriyorum. Ben yanındaki modelimin üzerine tığımı bu şekilde batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine tekrar doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine tekrar doladım. Aynı yere tekrar battım. 3. kez batmış oldum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere 4. kez battım. İkisini birlikte çektim ve 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. Burada batarken önden batıyorduk bir önceki sırada. Bu motifimin ya modelimin ön kısmında olduğum için bu sefer arkadan batacağım ve
öne doğru toplanma olsun diye. Yani şu şekilde örgümü tutuyorum, tığımı. Buradaki sık iğneme, şuradaki sık iğneme arkadan batıyorum. İpimi öne alıp çekiyorum. Bir sık iğne ile bağlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki modelime geçiyorum. Batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere dördüncü kez battım. Hepsini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim vardı. Hepsini birlikte çektim. Şimdi tekrar sık iğnemizi yapacağız. Yine şu şekilde arkadan öne doğru batıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve örgümü çekiyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yandaki modelime geçtim. Buraya yine 4 kez batarak ikişer kere 2 ilmeğimi birden çekiyorum. 3 ve 4. kez 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. Tığımı arkadan öne doğru batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzun tutuyorum biraz. Üzerine doladım. Yandaki modelime geçtim. Tığım battım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Üçüncü kez battım. İkisini birlikte çekemedim. İkisini birlikte çektim. Dördüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Ve burada yine arkadan sık iğnemin olduğu yere, şuradaki aradaki sık iğnemin olduğu yere arkadan öne doğru batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde son modelimin olduğu yere kadar modellerimi tamamlıyorum. Arkadan batarak sık iğnemi yapıyorum. Son sık iğnem modelimin olduğu yere kadar bu şekilde örüyorum. Son modelimin olduğu yere kadar geldim. Buradan ipimi üzerine doluyorum. Modelimin üzerine tekrar modelimi kuracağım. Bir kere battım. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Burada sık iğnem olmadığı için kenarda arkadan tığımı yine modelimin üzerine batıyorum. Buradaki yaptığım modelin üzerine batıyorum. Şu şekilde. Şunlara battığım yere yani. Arkadan battım. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yine modelimin üzerine, şurada modelimin üzerine tığımı batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. Aynı yere 4. kez battım. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. İç kısımdayız artık. Burada sık iğnemize normal olarak batacağız. Battım ve bir sık iğne yaptım. İpimi üzerine doladım. Yandaki modelimin üzerine tekrar model kuruyorum. 2 3 ve 4. Özür dilerim, gıcık geldi. 4-5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Düz olarak batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 6 sıra tamamlanana kadar bu şekilde askı kısmımı, model kısmımı devam ettiriyorum. Yani iç taraftan yaparken sık iğneme düz olarak batıyorum. Bu sıramı böyle tamamlıyorum. Üst sırama geçiyorum. Ön kısımdan başladığım için sık iğneme arka taraftan bu şekilde batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 6 sıra bu şekilde örüyorum. 7. sıramın başında buluşuyorum.
Evet, 7. sıramın başındayım. Burada artık eksiltme yapacağım. Eksiltmemi şu şekilde ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğim var. 3 tane buradan sayıyorum. 3 tane buradan sayıyorum. Ortadaki 3 taneyi 2'ye düşüreceğim. Yani şuraya bir işaretleyici takayım. 3 taneden sonra, baştaki 3 taneden sonra 4.'ye işaretleyicimi taktım. Sondaki 3 taneden sonra 4.'ye işaretleyicimi taktım. Burada hemen modelime başlıyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Modelimin üzerine geliyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun tutuyorum. Buraya modelimi kuruyorum. 2 3 ve 4 kere battım. 2'şer kere çektim ve hepsini birlikte topladım. Yanındaki sık iğneye battım. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine model kuruyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çekiyorum. Battım. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. 3. İkisini birlikte çektim. 4. Hepsini birlikte çektim. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. modelimi yapacağım. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çektim. 2 3 ve 4. Hepsini birlikte çektim. Yanındaki sık iğneye battım ve bir sık iğne yaptım. Burada artık işaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi tersten taktığım için zor çıkarıyorum. Şöyle de çıkarayım. İpimi üzerine doladım. Buradaki işaretleyicimin olduğu modelimin üzerine bir kere battım. İkisini birlikte çektim. Aynı yere tekrar battım. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Artık bu modelimin üzerine batmıyorum. İpimi üzerine doladım. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir kere de battım. İkisini birlikte çektim. 2 tane modelimin üzerine battım. Bir tane sık iğnemin üzerine battım. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. Ortadaki modelimin, işaretleyici taktıklarımın ortasındaki modelime geçtim. Buraya da bir kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Toplamda tığımda 6 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Yani burada ilk işaretleyici taktığım yere 2 kere battım. İkisini birlikte çektim. Tek battım. İkisini birlikte çektim. 2 tane ikisini birlikte çekerek yaptım. 5 tane batmış oldum toplamda. Ve bir tane de başta ilmeğim oldu. 6 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Hemen bu ortadaki modelimin üzerine tığımı batıyorum. Ve sık iğnemi yine aynı yere yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar, burada modelim 2 tane battığım yere, yani ortadaki modelimin üzerine tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 kere daha batmış oldum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki modelime geçiyorum. 3. modelimdeyim artık. 2. modelime battım 2 kere. 3. modelimdeyim. 1 kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. 3. modelime 2. kez battım. İkisini birlikte çektim. Burada da yine mesela baştan ilk modelimin üzerine 2 tane battım. Ortada sık iğnemin üzerine 1 tane battım. 2. modelimin üzerine 2 tane battım ve kapattım. Sık iğnemi yine 2. modelimin üzerine yaptım. Aynı noktaya 2 tane battım. 2 tane, ikisini çekerek battım. Sık iğneme battım ve 3. modelimin üzerine 2 tane battım. Yani başta uyguladığım işlemi tam tersini sonda da uygulamış oldum. 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ben yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane modelimi 2 taneye düşürmüş oldum. İpimi üzerine doladım.
Yandaki modelime geçtim. İkisini birlikte çekiyorum. Artık bu son kalan 3 tane modelimin üzerine birer tane model yapacağım. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. İkisini birlikte çekiyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradaki 2 modelimin üzerine de yapalım. Tekrar dönelim. 3 modelimizi kuralım tekrar. Burada eksilttiğimiz yere gelelim. Baştaki 3 tane modelimi yaptım. Eksiltme yaptığım yerlere geldim. İpimi üzerine doladım. Burada da yine tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim, 4 tane ilmeğim oldu. Üçüncüyü batmış oldum. İpimi üzerine doladım ve ikisini birlikte çekiyorum. 4 kere battım. 5 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yani burada da tersten yapacaktım buradaki sık iğnemi. Tersten yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde modelimizi devam ettirmiş oluyoruz. Yandaki eksiltme yaptığımız ikincisi. Buraya da yine 4 kere batıyorum. 2 3 ve 4. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Tersten batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Bir üst sırada yine eksiltme yapacağız. Bir üst sıramıza geçelim. Bu sıramda yine eksiltmemi yapacağım. Daha önce 3'ten 2'ye düşürdüğüm modelimi bu sefer de 2'den 1'e düşüreceğim. Yani 2 tane olan modelimin üzerine geldim. 3 tane model kurdum baştan. 3 modelimizi kuruyoruz. 2 tane ortadaki modelimiz var. 3 tane de yine kenarda modelimiz kalmış oluyor. Bu ortadaki 2 modeli kullanacağım. Sık iğnemi yaptım en son. İpimi biraz uzun tuttum. İpimi üzerine doladım. İlk modelimin üzerine bir kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı modelin üzerine bir kere daha battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Ortadaki sık iğneme geldim. 2 kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Ortadaki sık iğneme battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Yandaki modelime geldim. İkinci modelimin üzerine batıyorum. Bir kere ikisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı modelin üzerine tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 6 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Tığımda hepsini birlikte çekiyorum ve sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki modelime geçiyorum. Buraya da normal olarak modelimi kuruyorum. Ve bugün sesime ne olduysa sürekli gerçekten çatallanıp duruyor. 4 tane battım ve modelimi kurdum. Bu şekilde son 3 modelimi de kuruyorum. Ön sırama geçiyorum. Yine alt sıramda bir önceki sıramda gösterdiğim gibi her bir modelimin üzerine modelimi uyguluyorum. Burada 2'den 1'e düşürdüğüm modelim var. Bunun üzerine de yine 4 kere batıyorum. Modelimi aynı şekilde uyguluyorum. Ve bir sonraki sıramda tamamladıktan sonra ondan sonraki sıramda tekrar buluşuyorum sizlerle. Bu sırada bir önceki sıramda yani arttırma eksiltme yapmadan bir sıra daha ördüm. Yeni model sırama geçtim. Artık 7 tane modelim oldu. 7 tane modelim kaldı eksiltmelerimle birlikte. Burada tekrar yine 3 tanesini 2'ye düşüreceğiz. Burada 2 tane model yapacağız pardon. Sonunda 2 tane model yapacağız. Buradaki ortadaki 3 taneyi 2'ye düşüreceğiz. 2 tane modelimizi yapalım ve 3. modelimizin başında buluşalım. 2 modelimi yaptım. 3. modelimin başındayım. Buraya ipimi üzerine doladım. Bir kere battım. İlk modelimin üzerine ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Sık iğnemin üzerine battım. Ve ikisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oluştu. İpimi üzerine doladım.
Yandaki ikinci modelimin üzerine geçtim. Bir kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. Ve ikisini birlikte çektim. 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Buraya yine aynı yere ikinci modelimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. İkinci modelimin üzerine iki kez battım. İkişer kere, yani ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Ortadaki sık iğnemin üzerine ikinci ve üçüncü modelimdeki ortadaki sık iğneme arasındaki sık iğneme battım ve bir kere çektim. İpimi üzerine doladım. Üçüncü modelime geçtim. Bir kere battım, ikisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yandaki modellerimi de tamamlıyorum. Ön sırama geliyorum. Burada da her bir modelimin üzerine birer tane model batıyorum. Ve bir sonraki sıramda tekrar eksiltme yapmak için geliyorum. Eksiltmeye de 2 sıra ya 2 model yapıyorum. Eksiltmemde tekrar buluşuyorum. Evet, 2 modelimi yaptım. Artık 2 modeli de 1'e düşürecektik. Buradaki eksiltmemizi de göstereyim sizlere. İpim üzerine doladım. 2 tane modelimi yaptım. 6 tane ilmeğim var. Ya modelim var toplamda. 2 tanesini yaptım. 2 tane ortada ve 2 tane de yanda kaldı. İpim üzerine doladım. Bir kere battım. İkisini birlikte çektim. Özür dilerim gerçekten. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar battım. İkisini birlikte çektim. 3 tane ilmeğim oldu. İpim üzerine doladım. İlk modelimi artık atlıyorum. Ortadaki 2 modelimin arasındaki sık iğneme batıyorum. Ve ikisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. İpimi üzerine doladım. İkinci modelime geldim. Buraya da ikisini birlikte çekiyorum. Ve bir kez daha batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 tane buraya battım. 2 tane buradaki modelime ve ortadaki sık iğneme de battım. Toplamda 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki modelime geçtim. Modelimi normal olarak 4 kere batarak kuruyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve son modelimde kurdum. Bir zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Artık burada 1, 2, 3, 4, 5 tane modelim kalmış oldu. 5 tane popcorn kalmış oldu. Bu şekilde 3 tane kalana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Yani burada bu sırayı da normal olarak öreceğim. Bir sonraki sırama arka tarafıma geldiğimde kenarlardan birer tane bırakacağım. Ortadaki 3 taneyi 2'ye düşüreceğim. Daha sonra tekrar bir sıra daha normal öreceğim. Yani 4'te düşmüş olacak bir sonraki sıramda. Ondan sonrakinde de 4 tane ilmeğim kalmış olacak. Burada şöyle göstereyim. 4 tane ilmeğimin de birer tane kenarlarda tekrar bırakacağım. Ortadaki 2'yi 1'e düşüreceğim. 3 tane ilmeğim kalmış olacak. 3 tane ilmeğim kaldıktan sonra tekrar buluşalım. Evet, modelimi 3'e düşürdüm. Artık ön tarafındayım. Artık bundan sonra 3'er model olarak ilerleyeceğiz. Yeteri uzunluğa gelene kadar ben şurada kaç sıra örmüşüm. Diğer askımda 3'e şurada düşürmüşüm. 1 düşürdüğüm yerle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra daha model sırası ördüm. 10 sıra model sıramızı da örelim ve son sık iğne yapımımızda buluşalım tekrardan. 10 sıra model sıramı da ördüm. Bir tane zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Hemen yanındaki modelimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere modelin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Yanına geçiyorum sık iğnemin üzerine. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına modelimin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne.
Ve modelimin üzerine 2 tane ipim bitti bu arada. 2 tane sık iğne yapıyorum. Kurtarmış oldum ve bir zincir çekiyorum. İpim bu noktada benim koparmama gerek kalmadı. Koparıyorum. Askımın ölçüsü de bu şekilde. Hemen ölçüsünü vereyim sizlere. Düzünü arıyorum. Oldum kopardı metremi çünkü. Bu şekilde şuradan ölçeyim. Askımın ölçüsü de tam olarak 30 santim. 30 santim gelmiş oldu. Artık askımın birleştirmesine geçeceğim. İpimi iğneme geçiriyorum ve dikişime başlıyorum. Evet, iğnemi ipimi hazırladım ve geldim. Arkadan düğüm yaptım. Şu şekilde içerisinde yürüttüm. Siz ipinizi daha uzun da kesebilirsiniz. Benim ipim bittiği için bu şekilde tekrar bağlamam gerekti. Bu şekilde karşılıklı olarak askılarımızı denk getiriyoruz. Burada ilk sık iğnemin üzerine getirdim. İçerisinden geçirdim. Hemen karşısındaki sık iğneme dıştan içe doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. Ben yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Karşılıklı olarak birini alttan batıyorum. Karşısındakini üstten batıyorum. Ve bu şekilde dikişimi, askımın dikişini de tamamlıyorum ve çantam hazırlanmış oluyor. Evet, çantamın askısını da diktim bu şekilde. Çantam artık kullanım hazır. Geriye sadece ütüsünü yapmak ve ortaya bir tane çıt çıt dikmek kaldı. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.